Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tatlı hırkanın yapımını paylaşmak istiyorum. Ben bu hırkayı 2-3 yaş için yaptım. Ama dilerseniz ölçülerini değiştirerek istediğiniz bedende, istediğiniz yaş grubunda çalışabilirsiniz. Şöyle hemen biraz göstermek istiyorum. Bakın kolları pufidik pufidik oldu. Şöyle göstereyim. Ve tamamı bu şekilde. Şimdi dilerseniz hemen yapımına başlayalım. Hırkamızın yapımında temelde 5 parçadan oluşuyor. İkisi ön, biri arka ve ikisi kollar olacak şekilde. Şöyle ben ön ve arka parçaları önceden tamamladım. Bu da bir tane kolumuz ve bir kolumuz daha olacak. Bakın şöyle göstereceğim. Hemen ölçülerini de vermek isterim. Arka bedenimizin genişliği şu an dikilmemiş hali ile tam 36 santim. Ön parçalarımızın genişliği ise 15'er santim. Şöyle ölçelim iki taraftan da. Burada dilediğiniz bedende çalışabilirsiniz. Mevcutta var olan bir hırkanızın arka parçasından ölçü alabilirsiniz isterseniz. Sadece şu ön parçaları birleştirirken önde biraz açıklık bırakacak şekilde ayarladım. Ben 3 yaş için, 2-3 yaş için örüyorum bu hırkayı. Oğlum şu anda 2,5 yaşında. Onun üzerinden ölçü aldım örerken ama biraz da böyle salaş ve büyük örmeye çalıştım ki 3 yaşa daha uyumlu olması açısından. Şimdi bu da kol parçamız. Yine aynı şekilde bel kısmında lastiğimiz var ve lastiğin üzerine uyguladık. Şöyle göstereyim. Hemen yapımına başlayalım isterseniz. Burada birebir yapımını vermeyeceğim. Çünkü dediğim gibi sayılar değişkenlik gösterecek. Evet, dediğim gibi sayılar değişkenlik gösterecek. Her zaman tavsiyem sadece tekniği bildiğiniz takdirde sayıları kendi bedeninizden veya örmek istediğiniz kişinin örnek bir kıyafeti üzerinden bile ölçü alabilirsiniz. Veya internette hazır beden ölçüleri var. Bunlar üzerinden de çalışabilirsiniz. Şimdi hemen lastik yapımıyla başlayalım. Aynı zamanda da bu lastiği kullanacağız. İki şekilde yapabilirsiniz. Öncelikli olarak şöyle biraz uzun bırakacağım. Daha sonra dikmek için kullanırım. Şimdi öncelikli olarak şöyle zincir çekip 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hadi 10 yapalım. 1, 2, 3 tane daha yapalım. Şimdi bu çektiğiniz zincirin şöyle arka tarafında bakın yatay göstereceğim. Minik minik tepecikler var. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 tane sayıyorum. Ve bu tepeciye batıyorum. Buradan ipimi alıp trabzanımı çıkıyorum. Tekrar yandaki tepeciye batıyorum. İpimi doladıktan sonra buradan alıyorum. İpimi doladım. Tepeden 2 seferde çift çift çıkartarak trabzanlarımı ikili trabzan yapıyorum. Bakın böylece altta şöyle başak başak düzgün bir kenar elde etmiş olmak adına. Eğer ki zincir çektikten sonra zincirin ön yüzünden şöyle diğer yarısını da göstereceğim. Üst ilmeği alarak çıkarsanız hemen bunu da yapalım. Yapmanız gereken ve yapmamanız gereken diye bir şey oldu bu aslında. Bir tane daha yapalım. Evet bakın. Kenar görüntüsü altta bu şekilde oluyor ama arkayı çevirip tepecikten alırsanız şöyle başak başak çok daha muntazam bir kenar elde edebiliyorsunuz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen söküyorum bunu. Yapmanız gereken ve yapmamanız gereken diye söylemiştim zaten. Bu şekilde istediğiniz sayıda ben hemen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26. 26 trabzan yapmışım. Ön parçalarım için bu şekilde. Yine bebeğinizin örnek bir kıyafeti üzerinden veya bir yetişkin için de yapabilirsiniz.
tamamen santimetre olarak istediğiniz bedende çalışabilirsiniz. Ben nasıl yapıyorum? Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Ben genelde zincir çekerek başlamıyorum. Trabzan yapacaksam eğer başlangıç olarak. Hemen şöyle şu ipimi bir çevireyim. Fazla bir pay bıraktım birleştirme için. Şimdi ben şu şekilde yapıyorum. Bununla ilgili de zincir çekmeden örgüye başlama ile ilgili bir videom var. Tekniği daha detaylı gösteriyorum. Şöyle bırakıyor olacağım. 2-3 zincir çektim. İpimi doluyorum. İlk zincirden. Şimdi burada trabzan yapacağım ama önce bir taneyi çıkartıyorum. Bu bir taneyi tutuyorum. Geriye kalan 3 ipimi 2 kez çıkartarak bir trabzan elde ediyorum. İpimi doluyorum. Geliyorum alttaki başaktan şöyle 2 kanadından birden alıyorum. Geçiyorum. Bakın bu bir tane çıkardığım başak oluşturuyor. Onun etrafından dönüyorum. Şöyle 2. Tekrar ipimi doluyorum. Son yaptığım trabzanın şöyle alt tarafta zaten görünüyor. 2 kanadı da örgünün. Ben bu şekilde oluşturuyorum. Bakın yine altta başak görünümü elde etmiş oluyorum. Burada şöyle bir şey. Zincir çekerken bazen zincirinizi sıkı çekmiş bulunabiliyorsunuz. Üstü bol örüyorsunuz ve böyle bir eğim kazanıyor. Veya zinciri bol çekip üstü sıkı yaptığınızda şöyle bir eğim kazanıyor. Fakat bu şekilde trabzan başlangıcı yaptığınızda hiçbir koşulda kötü bir görüntü elde etmiyorsunuz. Her zaman en muntazam sonucu bu şekilde başlayarak alıyorum ben. Şimdi ben burada 30 tane trabzan yapacağım. Size lastiği göstermek için. Burada dediğim gibi örgü tekniği olarak bir lastik kullanıyorum. Bir de normal trabzan yapıyorum. O yüzden çok bir detayı yok. Ardından bu koldaki pofurdukların işte bonbon, bonibon, top ne derseniz adına bu pofuduk, pof pof bilemedim ne diyeceğimi. Bonbon diyelim. Bu bonbonların yapılışı asıl bizim için önemli bir detay hırkanın genelinde. Hemen 30 tane trabzanımı tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi 30 tane trabzanımızı tamamladık. Şöyle göstereceğim. Hemen bakın tüm altıda bilek kısmında görünecek olan şu kol lastiğini yapacağız sizinle beraber. Zaten burada da aynı lastiği uyguluyoruz. Lastik yapımını göstermiş olacağım. Şimdi burada zincir çekerek dönmüyorum yukarıya. Örgümü çevirdikten sonra şu ilk örgünün bakın ilk ilmeğin içinden çıktığım içinden bir ilmek alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ardından şöyle göstereyim. Bakın burada 1 2. Bu iki ipin ortasından geçerek tekrar bir ilmek alıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Bu benim ilk trabzanım oluyor. Hemen yandakinden de şöyle alarak trabzanlarınıza devam edebiliyorsunuz. Burada şimdi hemen lastiğimizi yapacağız. Bakın ipimi bir kez doladım. Şuradan normal trabzan alır gibi almıyorum. Alt trabzanın gövdesinden ipimi doladıktan sonra normal bir trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doladım. Alt trabzanın gövdesinden geçiyorum ve doladım. Şimdi tekrar ipimi doluyorum. Bu sefer bakın bu şekilde gövdeden almıştık ya, tığım örgünün ön tarafında. Bu sefer arka tarafından alıyorum. Aynı şekilde 2 seferde çıkartıyorum. İpimi doladım. Şöyle çevirip de göstereceğim. Bakın arka tarafından gövdeden dolaşmış oluyorum. 2 seferde çıkartıyorum. İkili trabzan yapıyoruz aslında. İpimi doluyorum. Tekrar ön gövdeden 1, gövdenin ön tarafından alıyorum. 2. Şimdi yine ipimi doluyorum. Bu sefer arka taraftan 1,
Tekrar arka taraftan alıyorum. 2. Önden doladım. 2 tane yapıyorum. Arkadan doluyorum. Yine 2 tane yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar, hatta bu sırayı beraber tamamlayalım hızlıca. Lastiğimizi yapıyoruz. Ve son trabzanımızda şöyle bakın, ilk trabzanımızın başı zaten burada mevcut. Oradan alarak normal bir trabzan yapıyoruz. Örgümüzün diğer yüzüne döndüğümüzde şöyle hemen çevirelim. Yine ilk trabzanımı ben bu şekilde yapıyorum. Burada zincir çekmek kolayınıza geliyor olabilir ama baktığınızda bu çok daha muntazam duruyor. Şimdi bakın burada önde ve arkada olanlar var. Ön taraftan örerken üstte yaptıklarımız arka tarafa döndüğümüzde altta kaldı. İpimi doluyorum. Benden yana, yani üstte olanı bu sefer yine önden alıyorum. İki tane. Bakın şimdi sıradaki arkada, az önce bu öndeydi. Sonra da arkadan örüyorum. Önden. İki tane. Arkadan 2 tane. Evet, bu şekilde lastiğimizi oluşturuyoruz. Şimdi burada her sırada ön tarafta olanı ön taraftan, arka tarafta olanı arka taraftan alarak ilerliyoruz. Şu an 3. sıradayız. Ben bu lastiklerin kurulumunda 1, 2, 3, 4, 5. Tam 5 sıra lastik yaptım gövdede. Ön ve arka parçalarda, ama kolda 4 sıra yaptım. Çok fazla lastik olmasını istemedim. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 sıra lastik yaptım. Şimdi hemen burada da 4 sıra lastiğimi tamamlıyor olacağım. Bu şekilde 5 sıra lastik yaparak gövdenin ve arka parçanın, ön parçanın kurulumunu direkt lastik üzerine yapacağız. Aynı tekniği kullanıyoruz hem kol lastiklerinde hem gövde lastiklerinde. Bu şekilde lastiğimizi tamamlayalım. Evet, lastiğimizi tamamladık. Dediğim gibi bu 4 sıra, normalde gövdede 5 sıra yaptım. Bu arada ipimle ilgili de bilgi vermek istiyorum. Benim iplerim Alize Superlana Klasik. Elimde kalan iplerdi ama aynı ölçülerde yapmak istiyorsanız 4 yumak yeterli oluyor. 2 tanesini kahverengi, 2 tanesini şu renkten tercih etmeniz yeterli olacaktır. Yaklaşık olarak benim elimde hem bu krem renkten hem kahverengiden 2 yumaktan çok az vardı. Yani her ikisinde de ikinci yumağın birazını kullanmışım. Önceki projelerimde birer tane tam, birer tane yarımdı. Onları kullanıp değerlendirdim. Böyle iki renkli bir şey oldu. Bir de tek renk gözüme çok sade geldi. Şimdi bu noktadan sonra beden ölçülerini en son birleştirmenin ardından tekrar veriyor olacağım. Ama bakın, burada 30 trabzan var. Ön parçada 26 trabzan vardı. Arka parçada da hiç saymadım ama hemen sizin için sayacağım. 64 trabzan. Arka parçada 64. Eğer ki aynı ipi kullanırsanız, aynı tığ numarasıyla çalışırsanız ve ortalama el sıklığımız da aynıysa yine aynı beden ölçülerini elde edersiniz. Niye böyle detay veriyorum? Ben normalde çok sayı vermiyorum. Santimetre veriyorum. Çünkü kullandığınız ip
her projemde bahsediyorum. Tığ numaranız veya örerken elinizin işinin sıkı olması veya bol olması bile örgünün ölçülerini mükemmel derecede değiştirebiliyor açıkçası. Şimdi örgünün ön veya arka projelerini yaparken bu noktadan sonra yapmamız gereken tek şey, dönüyoruz. Hemen ilk trabzanımızı yapalım. Ardından şurada bakın tüm ilmeklerden artık üstten alıyoruz ilmeği, gövdeden değil. Direkt olarak tüm ilmeklerden ikili trabzan yapıyoruz. Her bir ilmeğe bir kez batarak ikili trabzanlar yapıyoruz. Şöyle. Bakın her bir trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Ön ve arka parçaların yapımı şu anda bu. Hepsini de aynı teknikle yapıyoruz. Sadece ikili trabzan. Başka hiçbir şey yok. Arttırma yapmıyoruz, kesme yapmıyoruz. Dümdüz istediğimiz beden uzunluğuna ulaşana kadar ikili trabzan örüyoruz ve ardından örgümüzü bitiriyoruz. Bakın şöyle göstereceğim. Bu kadar. Şimdi burada tekrar üzerine hemen dönüyoruz. Bakın bu şekilde tekrar üst sırada da ve bir üst sırada da sürekli ikili trabzan dönerek bu şekilde istediğimiz yüksekliğe ulaşana kadar yapıyoruz. Ben burada ne kadar yapmışım? Hemen lastik hariç ölçeceğim. Şöyle tabi tam şurada 35,5 santim geliyor. Lastikle beraber toplam 40 santimlik bir yüksekliğim var. Ön parçamda da arka parçamda da aynı yükseklikte, lastik dahil 5 sıra lastik yaptım. Toplam 40 santim yüksekliğe ulaşana kadar bu şekilde örüyorum. Şimdi bunu söküyorum hemen. Şimdi ben burada ipimi kesiyorum. Neden kestim ipimi? Çünkü ben artık kahverengiyle çalışacağım ve benim bu iple işim bitti. Sadece lastiğimi bu renk yaptım. 30 tane trabzanım var. Hemen şu ipimi topluyorum. Kenara aldım. Şimdi burada hatırlarsanız ilk başta uzunca bir parça ip bıraktım. Bunu birleştirmek için kullanacağım dedim. Şöyle bakın, örgünün tersi, örgünün ön yüzü neresi? Örgüyü koyduk. Başlangıçta uzattığımız ip sol aşağı köşede ise örgünün ön yüzünde oluyorum. Böyle yaptığım zaman görünecek olan kısmı ters çeviriyorum haliyle. Hemen şu küçük bir parçayla birleştirmemi yapacağım. En köşeden aldım. Geliyorum karşı paralelde de tam en köşeyi buluyorum. Şöyle. Buradan ipimi geçirdim. Şimdi burada karşılıklı trabzanlarımız var. Bakın burada bir trabzan var. Burada bir trabzan var. İkisinin gövdesinden bir sık iğne yaptım. Tekrar aynı boşluktan bir sık iğne daha yaptım. Şu birleşme noktalarından kullanacağım ikinci kez. Bakın bu bir trabzanım. İkinci sıram. Hemen geliyorum, burada da ikinci sıranın trabzanı nerede kalıyor? Şurada. Alıyorum aradan ve bir sık iğne yapıyorum. Bir sonraki sıra burada. Ben tam trabzan aralarından giriyorum. Karşılıklı paralel ilerlemeniz dışında dikkat etmeniz gereken
Hiçbir şey yok. Bakın son trabzanım. Karşıda da son trabzanım burası. Hemen arasından alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tam köşeden ve karşı paralel köşeden alıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Böyle bir zincir çekerek ipimi sıkıyorum. Ve bu kadar. Şimdi ön yüzünü çevirdim. Bakın birleştirmemizi yaptık. Lastiğimiz, bilek lastiğimiz bu şekilde. Buradan sonrasında burada 30 tane ilmeğimiz var. Şöyle baktığınızda şu başak tanelerinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30 tane var. Çünkü 30 trabzanla başlamıştık. Şimdi kolumuzun model kurulumuna başlamadan önceki alt sıradayız. Bakın şuradayız. Şu pofurduklar için şöyle bakalım hemen kaç tane yaptım hatırlamıyorum ilk sırada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynen. 8'in katlarında bir trabzan sayınızın olması gerekiyor. Örnek veriyorum. Benim 6 tane burada ilk puflarım var. Puflarım var 6 tane ilk sırada. Yani 48 tane ilmeğimin olması gerekiyor. Hemen kahverengi ipime geçiyorum bu noktada. Şu bağladığım noktadaki ipleri de temizleyerek içine saklamayı düşünüyorum. Bu sırada saklayabildiğim kadar. Şöyle şuradan başlayalım. İpimi sabitledim. Buradan geçiriyorum. Şimdi 30 tane ilmeğimi 48'e çıkartacağım. Eğer bir tek bir çift yaparsam artı 15 olur. 45'e ulaşmış olurum. Bu yüzden tamamen göz kararı ilerleyeceğim. Şimdi buraya 2 tane yapalım hemen başlangıçta. Yandaki trabzanıma geçiyorum. Yandaki trabzanım şurada. Bu fazlalık olan iplerimi de dediğim gibi içeriden saklayacağım, saklayabildiğim kadar. Şöyle buraya bir tane tek yapalım. Bir sonrakine çift yapalım. Çift dediğimde bakın aynı noktaya 2 kez batıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum tek bir ilmeğin içine. Tekrar geliyorum. Hadi buraya da çift yapalım. Biraz genişmiş burası. Yani bir kural koymadım aslında. 2 tane çift yan yana geldi. Bir tek. Buraya da bir çift olmuş olsun. Bakın zaten her bir ilmek kendini belli ediyor. Bir tane tek. Bir tane çift. Şimdi kafamız karışmasın. Hemen ben şu küçük iplerimi temizleyeceğim. İçeriden mümkün olduğunca sakladık onları da. Bir tek yapıyorum. Şimdi burada son kez bakın göstereceğim. Şöyle üstten baktığınızda başak başak zaten ilmekler belli. Burada çift yapacağım zaman aynı ilmeğin içine 2 kere batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Sıradakine bir kez batıyorum ve bir sonrakine tekrar 2 kez batıyorum. Burada bir kural yok. İlla ki bir tek bir çift yapmak zorunda değilseniz. Sadece 48 ilmeğe çıkarttığım için. Örnek veriyorum, siz kol için zaten 40 ilmek yaptıysanız burayı 48'e arttırmayayım, biraz daha arttırayım diyebilirsiniz. 56 yaparsınız. Örnek veriyorum. 56'da olur mu? 48, aynen 56 yapabilirsiniz. Veya daha da arttırmak istiyorum, 64 yapabilirsiniz. Tamamen arzunuza kalmış. Çalıştığınız bedenle ilgili. Yani normal bedenin
1,5 katı gibi düşünebilirsiniz. 30 ise 45, ben 48 yaptım 8'in katları olduğu için. Bu şekilde ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bilek her zaman daha dar, kol kısmı düz ilerleyeceği için bu pazu kısmında falan özellikle yetişkin çalıştığınızda biraz daha geniş olması gerekiyor. Burada isterseniz daha böyle balon kol hacim vermek istiyorsanız daha da arttırabilirsiniz. Tamamen arzunuza kalmış. Şimdi hemen ben 48 tane trabzanımı tamamlayacağım ve ardından sizlerle pufların, topların kurulumuna başlıyor olacağız.